Bir grup küçük köpek. Taşıma. Yokken Barcelona'ya neden geldiğimizi Atina'da, yani bir önceki videoda Hülya zaten anlatmıştı. Dedi ki Orçun, sana 24'ünde saat 7'de açılış yapıyoruz. Ve benim için yoğun bir mesai başladı. Bugün ayın 23'ü, yani yarın Hülya'nın sergisi var. Ya harika yerler ya. Buraya bir daha geldiğim için çok mutluyum bu arada. Sergi hazırlıkları için şimdi bir koşturma yapacağız ama saat 1'de galeriye gitmeden önce Ezgi, Hülya, ben bir etrafı dolaşalım dedik. Geçen yıl biz Barcelona'ya geldiğimizde Guillermo ve Orçun bizi ağırlamıştı, sağ olsunlar, ama bu sene onları rahatsız etmek istemedik. Zira bir parçada Barcelona'nın gecelerini keşfetmek, gecesini yaşamak, deneyimlemeyi düşündük. O yüzden de merkeze çok yakın bir yerde bir pansiyon ya da hostel tuttuk. Hazır odaya gelmişken, Hülyaları beklerken tuttuğumuz bu odayı biraz tanıtayım istiyorum size. Hemen odanın girişinde karşıda harika bir balkon var. Keza hemen odanın yanında küçük bir alan daha var. Burada ya da bir yatak koymuşlar. Onun da balkonu var. Girişte yatak odası var. Işığı çok güzel. Önünden geçen yol trafiğe kapalı. Çok cici, çok güzel, yumuşacık, böyle yumuşatıcı kokan, pırıl pırıl bir odada kalıyoruz. Oh. Balkonun manzarası da bu. Harika bir sokak. Dediğim gibi oda böyle pırıl pırıl, sürekli temizliği yapılıyor. Hemen girişe küçük bir çalışma masası koymuşlar. Yatak başlarında böyle pratik komodinler var. Aydınlatmalar. Burada basit bir banyo ve eşyaları koymak için yine basit bir gardırop. Ben bekledim sizi orada. Ben gördüm seni içeriden duruyordun orada kenarda. Ama siz çıkmayınca... Telefonuna bakıyordun. Biz sensiz niye çıkalım? Çıktık yoktun. Ben de herhalde ön tarafı falan mı gittiler dedim. Şunlardan aldık. Ezgi de aldı. Ben de Duru'ya kalem çantası aldım. Duru'ya ben kalem çantası aldım. Çok hoşuma gitti. Şöyle. Haydi bakalım. Bir şehri tanımanın en güzel yolu orayı bisikletle dolaşmak. Yani ben buna inanırım. Ama aynı zamanda yürümek. Tabii doğal olarak kaybolmak. O yüzden kaybolmak güzeldir. Türkiye'den hiçbir farkı yok. Yine biraz yokuş yürüdük trenden sonra ama sanıyorum galerinin sokağına geldik. Zaten oyuna göre yapmışım. Düşünmedim başka. Ama ortalama öyle yapacağım. Sana çok ortalama. İçeride hummalı çalışma bitmek üzere. Resimler asıldı, isimler geldi. Yarın sabahta büyük kanvasa çalıştığı resim gelecek ve akşam 7'ye hazır olacak her şey.
sergi günü. Bu arada Ezgi'yi bekliyoruz. Bu sabah biraz evde oyalandık odada. Hava kapalıydı, tekrar güneş açtı. Ama öğleden sonra yeniden bulutlu olacak. Hatta yarın, öbür gün, hatta bir gün sonra gök gürültüsü, sağanak yağmurlar geliyor. Bir de Barcelona'nın o yüzünü göreceğiz. Ezgi nereden arkadaşın? Ezgi Medical Tribü'nden iş arkadaşımdı. Aynı ofiste çalıştı. O zaman Ezgi ile Ece böyle daha arkadaş, samimilerdi. Ben de yeni başlamıştım. Hatta yeni başladığım gün ikisi Prag seyahati için planlar yapıyorlardı. İşte nerede kalalım, kaç gün kalalım, nereye gidelim. Ne güzel demiştim içimden. Sonra üçümüz bir Bolonya'ya gitmiştik. Çok güzeldi. Aynı burç olduğumuzu öğrendik. Hatta şu hareketi yaptım ben ona. 17 Şubat deme. Doğum gününüz de aynı, ben bilmiyordum onu. Evet, aynı. Hülya'nın Barcelona'da sergi açacağını duyunca Ezgi önce sürpriz yapmak istiyor ama sonra bir işler karışmasın diye Hülya'ya söylüyor. Ben sen de oradaysan geleceğim diye ve kalkıyor Almanyalardan buralara geliyor sırf Hülya için. İşte dostluk da böyle bir şey, güzel bir şey. İki arkadaş bir yere gelince alışveriş yapacaklar. Ben de dışarılarda bir yerde oturup bekleyeceğim onları. Aslında yanıma böyle kağıt, kalem, defter bir şeyler almış olsaydım kızlar alışveriş yaparken etrafta çizilecek, kaydedilecek o kadar çok şey var ki böyle bir şey yapardım. Herhalde bir 45 dakikadır falan burada oturuyorum. İlham verici olursa olsa bir şehir yine de şehir. Her tarafta inşaat, gürültü, sirenler. Barcelona'da bundan azade değil. Neyse konumuz zaten bu değil. Bugün sergi açılışı olduğu için Orçun aslında önden dükkana girip hazırlık yapacaktı ama orada işlerimi bitirip sizle buluşabilirim dedi. Biz de o yüzden şimdi sahile iniyoruz. Tabii Orçun demişken de burada bir galerinin ortağı olması, onun hikayesi de ilginç. Biraz da ondan bahsedeyim. Bu akşam serginin yapılacağı Şantiye Sanat Galerisi aslında çok bebe, yeni bir galeri. Galeri 6 Nisan'da açıldı bu yılın. O yüzden bebek, yeni bir galeri diyorum. Aslına bakarsanız Orçun Barcelona'ya mimarlık yapmaya gelmişti ama sanat sepet işleriyle uğraştığından böyle bir şeyler yapmak istiyordu. Bir galeri falan vardı hayalinde ve bu hayali gerçek oldu. Yani galerinin küçük ortağı olarak bu işe adım atmış oldu. Hülya'nın bu akşamki sergisi de Şantiye'nin İlk solo sergisi. Lise yıllarından itibaren kara kalem portreler çizmeyi çok seviyordum. Ama kara kalemdi o zaman. Ne bileyim dergilerden, o zamanın gençlik dergilerinden falan, ne bileyim Madonna'yı falan çizerdim. Beğendiğim dergi kapaklarındaki kadın modelleri çizerdim. Kara kalem hepsi. Sonra iş hayatı, işte evlilik, çocuk derken o süre zarfında resim yapmadım, çizmedim. Bir de resim şöyle bir şey olmalı. Yani ben bugün resim yapacağım deyip kalemini kağıdını çıkartacağım bir şey değil ortaya. Hani ortaya kalemin kağıdını. Onlar hep böyle olmalı bir kenarda, masada. Hani pat oturup orada yapabilmelisin bir şey, resim. Sonra nasıl bu işte koca saçlı, renkli, güçlü kadınlar ortaya çıktı?
işte kalemi kağıdı elime aldığımda bir yerlerde ilham aldığımı da düşünüyorum. Gördüğüm fotoğraflardan ya da bir takım görsellerden. Fotoğrafçı Steve McCurry'nin bu özellikle Tibet kadınlarının fotoğrafladığı seri nerede vardı. gördüm? Pinterest'te falan görmüşümdür. Bence çok etkileyici onlar. Takıları, bakışları, işte koyu kırmızı yanakları, kıyafetlerindeki renklilikler, belki hani hiç alakası olmayan, birbirinden alakası olmayan renklerin kullanıldığı, işte bir tarafta çiçek desen, bir tarafta içinde giydiği belki bir içlik, taktığı kolye, belki iple bağladığı bir kolye falan. Hoşuma gitti benim o görseller, o portreler. Ve onu gördüğümde dedim, ben bunları, hani fotoğrafçı bunu çekiyorsa ben de bunun resmini yapmalıyım diye düşündüm. Ama tabii birebir değil. Yaparken oluşan bir şey diyor. Resmi yaparken yorumlamaya başlıyorsun. Kendinden bir şey kat. Ya o kendiliğinden oluyor. Yani buraya şunu yapayım, buraya bunu yapayım. Resmi yaparken ben o şeyi oluşturuyorum. Ne denir? Kompozisyonu. Hani önceden eskizle yapmıyorum. Kenarda şu renkleri de denemiyorum. Böyle canlı renkleri seviyorum. Öyle başladı. Daha sonra bayağı bir Tibetli kadın yaptım, portresi. İşte sonra evrildi. Kendi tarzımı oluşturmayı çok istiyordum. Hani görenlerin bu Hülya Özdemir portresi demeleri benim için gerçekten çok önemliydi. Yani kendiliğinden oluştu. Bu gerçekten bir anda olan bir şey değil. Gerçekten yıllarımı verdim bu işe aslında. Bir gün satılacağı aklıma bile gelmemişti. Ki biri sorana kadar bunu. Bu resimleri satıyor musunuz? Çok güzeller dedi. Ve o anda bende bir aydınlanma oldu diyeyim. Gerçekten bunu almak isteyenler olacaktır. Ve neden olmasın? Neden satışını yapmayayım bunları? Kabaca kaç kadın portresi çizdiğini biliyor musun? Hatırlıyor musun? Saymadım. Yani ama birkaç yıl önce 1200-1300 falandı galiba. Yani şimdi 2000'leri bulmuş mudur? 2000'leri yani 2000'e yaklaşmıştır belki. Ve hala çizeceğim modellerim var. Yapmak istediğim kadınlar var. Yani istiyorum. Çok seviyorum. Ya çok seviyorum. Çok zevk alıyorum yaparken. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Vallahi yoğun güzel bir akşam oldu. Bayağı da gelen, ziyaret eden, resimleri inceleyen, hatta alan da oldu. Ben tabii çok fazla video çekemedim. Ana kameramı almamamın sebebi de zaten bu karanlıkta çekemiyorum. O yüzden telefonla idare edeyim dedim. Neyse, hani bu koşturmaya değdi. Çok da güzel bir açılış oldu. Artık bir ay boyunca Hülya'nın resimleri, şantiyeleri de şöyle yapayım arkamda, burada sergilenmeye devam edecek. Bakalım. 2 gün daha buradayız. Benim en sevdiğim. Dün o kadar yorulmuşuz ki işte sergi şu bu. Çok yorgunduk ama çok güzel de bir sergi açılışı oldu. Bir sürü ziyaretçisi geldi Hülya'nın. Dolayısıyla bugün biraz geç çıktık. Şimdi Ezgi'ye gidiyoruz. Artık son 2 günümüz burada, biraz daha turist gibiyiz. Ama konumuz turizm olmayacak tabii. Bu videoda gördüğünüz herkes çok yetenekli. Çünkü çok özel insanlar. Tıpkı dünyada bir sürü yetenekli insan olduğu gibi. Onca yetenekli insan arasında bazılarının ön plana çıkmasını şansa bağlamak bence biraz talihsizlik olur. Hatta biraz daha ileri gitmek istiyorum. Dünyada yeteneksiz insan diye bir şey yoktur. Herkes yetenekli bence. Bir şey yeteneği var. Ama öne çıkanlar fırsatı görmekte ve değerlendirmekte daha başarılılar. Hani şu Tanrı beni kurtarır diye gelen bütün yardımları reddeden
adamın içinde olduğu o sel hikayesi gibi. Tam ölmek üzereyken adam Tanrı'ya isyan eder. Niye beni kurtarmadın diye. Tanrı da ona der ki ben sana bir sürü fırsat sundum. Bot yolladım, kurtarma ekibi yolladım, feribot yolladım, helikopter yolladım ama sen hepsini reddettin. Hülya bence çok yetenekli bir ressam. Mesela Bodrum'da stand açıp resimleri satmayı düşünmek yerine sosyal medyanın gücünü fark etti. Bu yol ona başka kapılar açtı, işinde uzman, sözü bir insanlar tanıdı. Belki birkaç sene evvel sorsak Barcelona'da bir sergi açmayı hayal edemezdi. Ona hayal kurduran bir seri gelişme birbirini takip etti. Burada turist olmanıza gerek yok. Yani bir yere gitmenize gerek yok. Bütün o güzellikler ayağınıza geliyor. Her köşede mükemmel binalar, mimari. Başta dediğim gibi ilham verici bir şehir. Orçun'un kendi tabiriyle Milas doğumlu, Bodrumlu biriyken Barcelona'da mimarlık yapmaya ve bir galeri işletmeye başlamış olmak hala inanılmaz bir şey. Evinde kös kös oturmayıp yurt dışındaki mimarlık bürolarına CV attığı zamanları hatırlıyorum. Bodrum'a sığmayacak enerjisini özgüveniyle birleştirince o da kendi yolculuğuna çıktı. Zaten yola bir kere çıktın mı doğru insanlar, gizli fırsatlar hemen kendini gösteriyor. Orçun da bu yolu doğru okudu bence. Dediğim mahalle meydanı, postane, kafe, şöyle bir sanat okulu gibi bir şey var. Neydi bu köyün adı? Sarriya. Sarriya. Ezgi'nin de benzer bir yolculuğu var. Ona sorsam elbette benim anlatacağım gibi toz pembe bir tablo çizmeyecektir. Çünkü bunlar kolay yolculuklar değil. Bana gelince. Lise öğretmenim Mehmet Balta, üniversite için güzel sanatları düşünmezsen iki elim yakanda olur demese grafik tasarımcı olamazdım. Yeni akıl hocalarıyla tanıştım. Bazen fark etmiyoruz ama çevremizde bize yol gösteren harika insanlar var. Önemli olan kulak vermek. İnat uğruna her şeyi reddeden biri olmamak gerekiyor. Bu sabah yağmurlu olduğu için kameramı almayacağım, telefonla devam edeceğim. Yağmur yağınca mecburen mağazaların içine girmeye başladık. İşte katedrale girdik falan. Bugün biraz böyle geçecek. Yağmurda yapılabilecek en güzel şeylerden biri de müzelere gitmek, müzelerin işte mağazalarından alışveriş yapmak ve bu gişe kuyruklarına girmek. Bence yapılacaklardan en güzeli Picasso Müzesi'ne gelmekti. Ben geçen sene de buraya geliyor gibiydik ama olmamıştı. Bu seneye kısmetmiş. Çok güzel, adamın eskizlerine bayıldım. Yani tekrar resim çizesim geldi. Oturup böyle bütün eski karalamalarıma geri döneyim istedim. Şimdi burada biraz vakit geçireceğiz akşama kadar. Orçun'la buluşacağız. Sonra Guillermo da bize katılacak. Yağmurdan sığınmak için bir yerde oturduk. İşte kahve içiliyor. Ben limonata içiyorum. Vaktimizi burada tamamlayacağız gibi gözüküyor. Şu anda hareket edemiyoruz. İyi bir yağmur indirdi. Uzun ve maceralı bir yolculuktan sonra şimdi Kos'tayız. Akşamüstü feribotunu bekliyoruz. Dün akşam da burada kaldık. Uzun ve meşakkatli diyorum zira sabah 3 gibi falan ayrıldık odamızdan. Ondan sonra da otobüs beklemek üzere bir durağa gittik. İlk otobüs bizi almadı. Neyse ikincisine bindik. Sonra bayağı metrobüs gibi bir havaalanı aktarmasına geçtik. Ve ondan sonra da zaten bizim için bavul ver, çekine gir, çık falan filan bunlarla ilgili bir koşturma başladı. Zaten Atina'ya indiğimizde de Atina'dan çıktık. Bavulumuzu tekrar aldık banttan. Yeniden çekine girdik. Böyle bir macera oldu. Hülya ile şeyi konuşuruz. 20'li yaşlarımızda olsak çok güzel olabilirdi bu ama artık 50 yaşının üstüne geçince bir tık yorucu olabiliyor. O yüzden Kos'ta bir akşam kalmayı kararlaştırmıştık en başından itibaren. Şimdi de dediğim gibi feribot saatimizi bekleyeceğiz. Haliyle bu videoda bu şekilde tamamlanmış olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Saatli kalın. Hoşça kalın.